Song of the Year. Congratulations, Billie Eilish. Wow. That is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense. I mean, because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton. So, oh, I told you it's my last year. Bugüne kadar duyduğun tüm komplo teorilerini bir kenara bırak. Çünkü şimdi sadece belgeler konuşacak. 2026 yılındayız. Ve Amerikan Adalet Bakanlığı'nın serbest bıraktığı 3 milyon sayfalık binlerce video ve fotoğraf içeren devasa veri yığını dünyayı sarsmaya devam ediyor. Bu sızıntı sadece Bill Clinton ve Donald Trump'ın uçuş kayıtlarından ibaret değil. Bu dosya ucu 99 depreminin tozlu enkazlarına, Türkiye'nin lüks otellerindeki gizli odalara, Kabe'nin kutsal örtüsüne ve Maxwell'in örümcek ağı gibi ördüğü istihbarat operasyonlarına kadar uzanan küresel bir şantaj imparatorluğunun anatomisidir. Bugün bu devasa labirente giriyoruz. Kimler sustu, kimler o uçaktaydı ve en önemlisi bizim çocuklarımız o adada ne arıyordu? Bugün sizlere bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla Epstein'in dosyasını anlatacağım. Tabi her şeyi açık açık anlatamıyorum politikalar gereği. Algoritmalar bu tarz videoları çok sevmez. O yüzden sizlerden birer destek bekliyorum babalar. Bir abone olur, bir beğeni olur, bir yorum olur. Lütfen bu videoyu atalım. Atalım, algoritmayı şaşırtalım. Babalar, önce büyük resme bakalım. Little James adası sadece bir tatil yeri değildi. Burası bir laboratuvardı. İnsan ruhunun en karanlık arzularını videoya çeken bir şantaj laboratuvarı. 3 milyon belgenin içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri Elon Musk. Musk'ın daha önce reddettiği Epstein görüşmelerinin 2012-2014 yılları arasında e-posta trafiğiyle sabitlendiği ortaya çıktı. Belgeler Musk'ın Epstein ile hayırseverlik adı altında görüştüğünü iddia etse de yazışmaların tonu çok daha derin bir tanışıklığa işaret ediyor. Peki ya ABD başkanları? Bill Clinton'ın Lolita Express'e en az 26 kez bindiği artık bir sır değil. Ancak yeni belgelerde Clinton'ın adaya hiç gitmediği savunmasını sarsacak kanık ifadeleri var. Bir mağdur Clinton'ı adadaki o meşhur mavi kubbeli tapınağın önünde gördüğünü iddia ediyor. Donald Trump cephesinde ise durum daha karmaşık. Trump'ın 90'lı yıllarda Epstein ile çok yakın olduğu ancak Mar-a-Lago'daki çalışanlarını çaldığı gerekçesiyle Epstein ile kavga ettiği belgelerde yer alıyor. Ancak asıl bomba iddia FBI'ın mülakat notlarında saklı. Bir mağdur Trump'ın bekaretini alan kişi olduğunu ve Epstein'in bunu bir koz olarak sakladığını iddia ediyor. Bu 3 milyon belgenin içindeki en ağır ithamlardan biri. Jeffrey Epstein'in bu karanlık imparatorluğun parası ve yüzü ise Maxwell. Bu sistemin beyni, mimarı ve acımasız celladıydı. Maxwell sadece kız bulmuyor, bir istihbarat ajanı gibi sistemi yönetiyordu. Belgelerdeki Türkiye operasyonları başlığı tüyleri diken diken eden cinsten. Maxwell kızları seçerken onlara bir anne figürü gibi yaklaşıyor, onlara modellik kariyeri ve eğitim vaat ediyordu. Belgeler Maxwell'in 90'lı yılların sonunda İstanbul ve Antalya'daki bazı elit çevrelerle kurduğu temasları açıkça gösteriyor. Maxwell kurbanlarına yaklaşırken onlara bir kurtarıcı gibi görünüyordu. Ancak asıl amacı onları küresel elitlere sunulacak birer ürün haline getirmekti. Belgelerde Maxwell'in ajandasında Banu Küçükköylü isminin yanına düşülen o not hala orada duruyor. Yüksek profilli misafirler için uygun. Bu, Maxwell'in Türk kızlarını birer koz olarak kategorize ettiğinin kanıtıdır. Şimdi gelin dosyanın kalbimize hançer saplanan kısmına, Türkiye bağlantısına geçelim. 17 Ağustos 99 Türkiye tarihinin en büyük trajedisini yaşarken birileri bu enkazın altında başka bir trajedi mi inşa ediyordu?
Mahkeme belgelerindeki en dehşet verici ifade, Epstein'in pilotu Nadia Marchenko ve yardımcısı Adriana Ross'un çapraz sorgusundaki olanlardır. Avukatlar soruyor, Jeffrey Epstein için Türkiye'den çocuk kaçırıp bu ağa dahil ettiniz mi? Hukukçular daha iyi bilir, verilen cevap şu, anayasal haklarımı kullanarak cevap vermeyi reddediyorum. Bu hukukta sessiz bir itiraftır aslında. Belgelerde Banu Küçükköylü ve Refia Akkanat isimleri uçuş kayıtlarında açıkça yer alıyor. Peki bu kadınlar Epstein'in yanına nasıl gitti? Bir güzellik yarışması paravanı mı kullanıldı, yoksa 99 depreminde kimsesiz kalan o yüzlerce çocuk sahte evlatlık belgeleriyle bu uçağa mı yüklendi? Maxwell'in bu dönemdeki Türkiye trafiği çocuk transferleri için bürokratik engellerin aşıldığına dair karanlık planlar barındırıyor. Bu kısımdaki isimler belgelerde olan isimler. Ben kimseyi suçlamıyorum. Tamamen bir iddia. Gelelim dosyadaki en yeni detaylardan biri. Kızların sadece istismar edilmediği, aynı zamanda profesyonel masöz kisvesi altında eğitildikleridir. Peki bu eğitimler nerede veriliyordu? İddialar Türkiye'deki bazı lüks otel zincirlerinin bu ağın lojistik üssü olduğunu öne sürüyor. Yine bir iddia olarak Fettah Taminci ismi bu noktada sıklıkla telaffuz ediliyor. Taminci'nin sahibi olduğu otellerin bazı küresel elitlerin ağırlandığı ve görüntülendiği yerler olduğu iddiaları meclis önergelerine kadar taşındı. Belgelerde bu otellerin doğrudan birer suç mahalli olarak geçtiği kesinleşmiş bir hüküm olmasa da kızların burada eğitildiği ve ardından Florida ve Virgin adalarına gönderildiği teorisi sızan e-posta trafiğindeki lojistik detaylarla destekleniyor. Maxwell'in bir otel yöneticisine yazdığı şu satırlar kan dondurucu. Kızların protokol eğitimi New York'taki misafirlerimizin beklentilerini karşılamalı. Dediğim gibi Fettah Taminci ismi bir iddiadan ibaret. Evet babalar, şimdi duyacaklarınız ise aklınızı zorlayacak. Epstein'in mülklerinde yapılan aramada kutsalımız olan Kabe'nin örtüsünün parçasının bulunduğu mahkeme kayıtlarına girdi. Müslüman alemi için kutsalların kutsalı olan bu örtü neden bir pedofili ağının liderinin elindeydi? Bu örtü bir hediye miydi? Belgeler Epstein'in Orta Doğu'daki bazı kraliyet aileleriyle olan derin bağlarını işaret ediyor. Bu detay Epstein ağının sadece batıya değil doğuyu da esir aldığının, kutsal değerleri bir de birer ganimet veya şantaj aracı olarak kullandığının kanıtıdır. En kutsalınıza bile ulaşabiliyorum mesajıydı bu belki de. Evet babacım, Jeffrey Epstein 2019'da hücresinde ölü bulundu. Ama 2026'da sızan bu 3 milyon belge gösteriyor ki Epstein sadece bir piyondu. Asıl canavarlar hala aramızda dolaşan, hala lüks otellerde oturan o görünmez ellerdir. 99 depreminin kayıp çocukları nerede? Banu Küçükköylü ve Refia Akkanat neler yaşadı? Kabe örtüsünü o adaya kim gönderdi? Maxwell sustuğu sürece bu yara kanamaya devam edecek. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Eğer senin de eklemek istediğin şeyler varsa altta yorumlara bekliyorum. Daha fazla hikaye için şu an ekrana çıkan kartlardan bebesi kayıpken barlarda gezen anneyi izleyebilir ya da karısını yemek için planları yapan yamyam bir kocanın hikayesini dinleyebilirsiniz. Ekrana çıkan kartlara tıklamanız yeterli. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Eyvallah.